Hepinize merhaba arkadaşlar. Modlu Farming Simulator 25 serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. En son bölümde arkadaşlar hatırlarsanız soya fasulyesi ekmiştik. Şimdi de o soya fasulyesini hasat edeceğiz. Ben kayıt dışı olarak arkadaşlar şöyle göstereyim bir saniye. Oyun bir kaydetsin. Şuradaki iki haritayı, harita neydi ya? Tarlayı. Burada hatırlarsanız buğday vardı. Bunları hasat ettim. Buraları şey yapacağımızı söylemiştik. İlerleyen dönemde hayvanlara, ahır vesaire farklı bir şeyler için kullanacağımı söylemiştim. O yüzden buralara bir şey ekmedim. Şu iki tarlayı zaten soya fasulyesi ekmiştik. Yani ekiyorduk daha doğrusu bir önceki bölümde. Buraların ben hepsini bitirdim arkadaşlar. Şu şekilde. Şu an hepsi büyüdü. Bu şeyi de getirdim. Biçer döveri de getirdim şeyden. Abi şöyle birazcık bir geri gelir misin? Ya da hiç uğraşma, sen şurada dur. Oradan dönemeyiz biz. Şey yaparsak. Şu şekilde alırız diye düşünüyorum. Abi gel şöyle. Tamam. Gel geri gel geri abim. Ne diyordum ben? Bir şey anlatıyordum da. İşte bende de şu huy var. Bir şey anlatırken farklı bir konuya geçtiğim zaman unutkanlık var daha doğrusu. Unutuyorum neyi anlattığım. Her neyse. Şöyle bir şey yapmıştık arkadaşlar dediğim gibi. Buralara hayvan şeyleri kuracağız ilerleyen bölümlerde. Şimdi burayı bir hasat edeceğiz. Şöyle ne anlattığımı unuttuğum için hatırlamaya çalışıyorum. Bir de şey var. Abi şu direksiyon desteğini açar mısın? Ha şöyle. Şimdi kafamda şöyle bir durum var arkadaşlar. Videoları fark ettiyseniz farming videoları son nasıl anlatabilirim? İki şeydir yani 2 günde bir gelmeye başladı. Şöyle bir durum var. Maalesef videolarda birazcık e, izlenmeme durumu var. Yani izlenme sayısı, izlenme süresi. O açıdan birazcık gözlem yapmak istiyorum. Yani videolarda neyin izlendiğini, hangi serinin daha fazla izlendiğini onu gözlemlemek adına yani bir süre videolar 2 günde bir gelecek hemen hemen. Bu her gün değil tabii ki. Bazen müsaitlik durumum olur. Videoyu tekrar hemen peşine şey çekebilirim. Peş peşe yani günlük de Allah. Dur lan dur lan dur lan dur dur dur. Şeyi başlatmadan nereye gidiyorsun? Her günde atma şeyim var yani arkadaşlar. Videonun her gün gelme olasılığı var. Ama şu anlık en azından ben videoların izlenmelerini bir süre gözlemleyene kadar yani bu ne kadar olabilir? İşte atıyorum bir hafta, 15 gün, bir aylık bir süre var. Çünkü e, yaklaşık 1,5 aydır diyebilirim. İzlenme ve şey sayılarımız birazcık fazla düştü. O açıdan biraz gözlem yapmak istiyorum. Bir de tabii ki ana nedenlerden biri de şu arkadaşlar. Önceki videolarda çok kez söylemiştim. İnternetle alakalı bir problemim var. Yani internet hızım sürekli düşüyor. Yani ben sürekli en yüksek seviyede kullanmak istesem de yaşanan kablo arızası nedeniyle o açıdan çok fazla düşüyor hız. Şöyle tarif edebilirim. Yani normal şartlarda abi dur şöyle bir gelir misin? Şurayı bir toplayalım, devam edeceğiz. Normal şartlarda Allah gene
şeyi başlatmadım. Gel geri Emre. Normal şartlarda ben abi Konuş normal artık. şartlarda sonunda konuşabildim. Neydi? Ben 75 indirme hızı, 14'te arkadaşlar yükleme hızı kullanıyordum. Hiçbir sorun yoksa. Ama yaşadığım bu bulunduğum bölgedeki kablo hasarı yüzünden, yani sadece ben değil, birçok ev aynı sıkıntıyı yaşıyor. Yani ben gene az çok hız düşüklüğüyle de olsa yani kullanabiliyorum ama diğer komşular vesaire, çevremdeki arkadaşlar, onlar hiç kullanamıyor interneti. Bendeki problemin şeyi de şu, dediğim gibi normal şartlarda 75'e 14 kullanıyordum. Yani 14 de bir yerde yetmiyor bazen yükleme hızı olarak. Çünkü yani ortalama bir video, yani 45 dakika civarı yaptığım zaman ne kadar diyeyim ben onu size, yani 25-30 GB arası bir şey oluyor. Yani onu yüklemesi de ortalama 14 megabitle beraber ne kadar sürüyor? 4 saatten birazcık fazla sürüyor. Ama hızım neredeyse yarıya düşüyor arkadaşlar. 14'ten 7'ye düşüyor. O problem yaşandığı zaman. Ve de sürekli kopuyor. Yani günde ortalama 30-40 defa koptuğunu düşünün internetinizin. Ve bunu yükleme sırasında da çok yapıyor. Ve yani başka hiçbir türlü interneti kullanamıyorsunuz. Yani tamam, video işini hallettiniz, çektiniz. Yüklerken bir film izlemek istiyorsunuz. İnternetten, Netflix'ten veya işte herhangi bir yerden. Ama yani abi maalesef yani hiçbir şeyi yapamıyorsunuz. Tamam, interneti sömürüyor olabiliriz video yüklerken ama yani hiçbir sıkıntı olmadan film izleyebiliyordum. Ama onları da yaptırmıyor yani bana bu internet problemi. Ve bu problem yaklaşık ne kadar söyleyeyim size, yani bir senedir var. Dönem dönem tamamen düzeliyor. Yani hiç gitmiyor internetiniz. Daha sonrasında da bir başlıyor, artık gelmemeye başlıyor yani. Öyle bir problem var. Yani şeyle de, yani bu reklam değildir. Bunun altını çizerek söyleyeyim. Ben şey kullanıyorum arkadaşlar. Bunu birkaç şeyde de söyledim. TürkNet kullanıyorum. Ama yani problemin kaynağı Türk Telekom. Şöyle bir durum var. Daha önceki videolarda söylemiştim ama belki bilmeyenler vardır, merak edenler vardır. Kablo hasarı var. Yani ufak çaplı bir şeyde, geçtiğimiz sene benimle alakası olmayan bir yerde ufak bir yangın çıkıyor. Odunluk yangını çıkıyor. Yani bahçedeki kulübe gibi bir yer yanıyor yani. O kulübedeki yangın şeye hasar veriyor. Benim evime gelen ana kabloya hasar veriyor. Bu da yani şeyi mahvediyor, hızı. Bazen kopartıyor, bazen de hız düşüklüğü yapıyor yani. Bu hız düşüklüğü de benim videoları geç yüklememe neden oluyor. Yani onun dışında oyunlarda şöyle bir problem de oluyor arkadaşlar. Yani oyunları Steam üzerinden, abi oraya değil şuraya gideceksin. Abi bak, buradan döneceksin, buradan. Ha. Oyunları Steam üzerinden oynadığınız için arkadaşlar, yani internetiniz olmadığı zaman oyunlara giremiyorsunuz. Çevrim dışı olarak
belki girebilirsiniz ama işte save yapmıyor maalesef oyunları. O da bir sıkıntı yaratıyor. Yani sıkıntılarım büyük arkadaşlar. Yani şanssız biriyim. Şanssız biri olarak yani sürekli bunları yaşıyorum. Yani artık e, umuyorum bir yerde şansım dönecek. Yani çok güzel bir yerde dönsün istiyorum artık şansımın. Bak ne kadardır anlatıyorum. Videoya başlayalı yaklaşık 12 dakika civarı bir şey oldu. Giriş kısmını geç. 2 dakikasını. 2 dakikayı giriş kısmı olarak sayarsak. Yani yaklaşık 10 dakikadır derdimi anlatıyorum arkadaşlar. Ve ben bunu ortalama 8 ay diyebiliriz bak. Önceki uğraştıklarımı da sayarsak. Hatta 8 ay deme ya. Direkt bir senede Emre. Bir seneden uzun sürdü bu sıkıntı olalı. Ortalama yani sorunu yaşayalı ben. Çünkü dediğim gibi dönem dönem kopuyor geri geliyor. Kopuyor geri geliyor. O açıdan bir senedir derdimi abi oradan değil şuradan devam et. Heh, şöyle bir dur. Dur. Şöyle devam et. Ortalama bir senedir derdimi anlatamıyorum şeylere. Hem Türk Telekom çalışanlarına hem TürkNet çalışanlarına. Ben Türk Telekom, TürkNet'e bildiriyorum. Yani doğal olarak benim servis sağlayıcım TürkNet olduğu için. Yine söylüyorum reklam değildir. Burada marka ismi söylüyorum ama yani kesinlikle reklam değil. Yaşandığım sıkıntıdan dolayı bunu belirtmek için söylüyorum. TürkNet'e bildiriyorum. Onlar da gidiyor şeye bildiriyor. Ya da marka ismi demeyelim. X diyelim, Y diyelim ya en iyisi. Reklam değildir demekten sıkıldım. İşte ben X'e bildiriyorum. Onlar da gidiyor Y'ye bildiriyor arkadaşlar. Y de gidiyor kutuya bakıyor. Diyor ki bana X bildiriyor tabii bunu. Emre diyor. Y bize dedi ki senin sıkıntın yüksek hızdan kaynaklı. Biz X olarak senin hızını şuna düşürmeyi talep ediyoruz. Veya bana hiç demeden arkadaşlar, hiç bildirim yapmadan bu Y gidiyor. Emre'nin hızı diyor işte şeyden kaynaklı, yüksek hızdan kaynaklı. Biz onun hızını düşürdük. Bundan sonra hızı demişim. İnterneti kopmayacak. Bunu X de tamam diyor. X beni arıyor. Diyor ki Emre, Y bizi aradı. Sizin orada kablo hasarı varmış. Genel arıza olarak. İşte bu arıza atıyorum arkadaşlar benim bu videoyu çektiğim tarih ne? Ben 15'inde çekiyorum. Siz 16'sında izleyeceksiniz. Diyor ki bana 15'inde işte Y bize bildirdi. Biz de sana söylüyoruz ki bu şekilde olacak. Genel arızan da tamamen atıyorum işte bundan 9. ayın 3'ünde bitecek diyor. Tamam diyorum. 9. ayın 3'üne geliyoruz arkadaşlar. Şap. Bir daha 10. ayda bitecek. 10. aya geliyoruz. Bak bu süreç bir senedir ilerliyor. 10. aya geliyoruz. Şak. Bir daha 11. ayda bitecek. Yani bu şekilde sürekli şey yapıyorlar. Süreci uzatıyorlar. Yapamadıkları zaman. Asıl şeye geleceğim şimdi. Y bildirdi ya arkadaşlar. Yüksek hızdan kaynaklı kopmaların oluyor. İnternetin bu yüzden gidiyor diye. Y öyle dedi bizim X'e. X'e geliyor bana durumu anlatıyor. Tamam diyorum düşürdünüz. Yaklaşık bir hafta kullanıyorum ben bu şekilde. Hatta bir haftayı da geç. Onların demesine göre işte kopmayacak diyor ya bana. Hızı düşürdükleri gün arkadaşlar gündüz saatlerinde düşürüyorlar doğal olarak.
Y gündüz mesai saatlerinde çalışıyor. Yani çok büyük bir arıza olmadığı süreçte mesai saatleri dışında çalışmıyorlar. Sonrasında o işlemi yaptık, düşürdük. Ben aynı gün kullanmaya başlıyorum. Y'nin düşürdüğü hızla beraber. Ondan sonra aynı gün bak arkadaşlar, abartmıyorum da 15-20 defa internet kopuyor. Tabi bu böyle olduğu zaman ben direkt bizim X'i arıyor, mesaj atıyorum. Yani direkt birebir ulaşabileceğiniz bir telefon hattı yok X'in. Ya uygulama üzerinden mesaj bırakıyorsunuz ya da işte bir numarası var. O numaraya arıza bildirimi yapıyorsunuz. Size otomatik arıza oluşturuyor. Sonrasında onlar sizi arıyorlar tekrardan. Sonra diyorum ki bak X, beni şey yaptınız. Arkadaşlar bir telefonum çalıyor. Hemen geliyorum. Şimdi arkadaşlar telefon işini hallettim, geldim. En son ben nerede kaldım? Anlatımda. Galiba şeyi anlatıyordum. Hah tamam, şimdi hatırladım. Umarım doğru hatırlamışımdır. Y dedi ya arkadaşlar bize. Hızı yüksekten dolayı kopuyor. Hızını düşürdüğünüz zaman Emre'nin şeyi, hızı da düşmeyecek. Daha fazla. İnterneti de kopmayacak. Sorun da yaşamayacak dedi. X de bunu bize bildirdi. Hızı ayarlattık. Kullanıyorduk çok rahat. Onlara göre rahat tabii ki. Biraz bağırmış olabilirim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Onlara göre rahat tabii ki bu iş. Ama 15-20 defa dediğim gibi kopuyor. Ben X'i arıyorum. Yani aramadan kastım da işte belli bir tane şeyleri var. Neydi? Bir tane numaraları var. Orayı arıyorsunuz. Oradan otomatik arıza kaydı oluşturuyorsunuz. Onlar size bir şekilde dönüyorlar. Her neyse. Sonra ben bu X'e carlıyorum arkadaşlar. Hani diyorum bana böyle böyle dediniz. Hızı düşürdünüz. Tamam. Ben kabul ettim. İnternetin kopmayacak dediniz. Hızın düşmeyecek dediniz daha fazla. Ama yine aynı şekilde kopuyor. Ve daha fazla kopuyor yani. Ben şeyi sormak istedim onlara. Ya dedim siz bana hız düştüğü zaman internetin kesinlikle kopmayacak dediniz. Tamam, ben de bunu kabul ettim. Yani 75'ten arkadaşlar indirme hızınız 75. Yükleme hızınız 14. Dedim ki tamam düşürün. İndirme hızını arkadaşlar 45'e falan düşürüyorlar. 45-50 arası bir şey oluyor. Yani onu da tamamen alamıyorsunuz zaten. Yükleme hızınız da 7-7,5 arası bir şey oluyor. Yani benim için indirme hızını belki tolere edebiliriz arkadaşlar. Yani oyun çok fazla indirmiyoruz. Yani bazı oyunların kapasitesi, yani hafızası düşük olduğu için, yani o açıdan oyunları bir şekilde indirebiliyorum yani. İşim olmadığı zaman bilgisayarı açık bırakıyorum vesaire. O bir şekilde tolere ediliyor. Onda sıkıntı yok. Ama yani arkadaş yükleme hızını bak yarı yarıya düşürüyor ya şeyde. 14'ten 7'ye çekiyor. Yani benim 14'te arkadaşlar, 14 megabitte dediğim gibi 5-6 saatlik süren videonun sürecini siz düşünün. Ki bu sürede internet de kopuyor yani. 7'nin de altına düşüyor. O şekilde bir süreç yaşıyorum ben arkadaşlar. Bir senedir. Bu bir senenin içinde şöyle bir durum da var tabi. Yaklaşık 3 ay 4 ay hiç kopmadığı dönem de var. Onu şey yapamam. Bir senenin tamamında bu oldu diyemem. Ama yani süreç bu arkadaşlar. Ve şu dönem çok 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 aşırı çok fazla yaşıyorum bu sıkıntıyı.
Yani bir telefonla konuştuğum şeyi saymazsak arkadaşlar, bölümü saymazsam, yani telefonla da şöyle bir 4-5 dakika civarı bir şey konuştum. Allah dur. Gel geri. Yani totalde 20 dakikadır arkadaşlar. Şunu bir çalıştır abi. 20 dakikadır şeyi sıkıntımı anlatıyorum arkadaşlar. Süreç bu. O açıdan arkadaşlar, yani videolarda dediğim gibi işte. Abi bizim tarla nerede? Aksamalar olma olasılığı çok yüksek. Yani o yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Yani videoları ben elimden geldiğince çekmeye çalışacağım. Yani bunu atlatacağız da işte. Ne kadar sürecek bilmiyorum. Yani en son arkadaşlar, bana bildirilen tarih 8 Ağustos'tu. 8 Ağustos'tan sonra da dediğim gibi bu videoyu ben 15'inde çekiyorum. Siz 16'sında izleyeceksiniz. Ayın 22'sine atmışlar. 22 Ağustos'a. Ya eminim ki 22'sinde de çözülmeyecek. Çünkü şöyle bir şey var. Bana bir ara arkadaşlar, yanlış hatırlamıyorsam 10. ayın son gününe atmışlardı bildirimi. Sonra o bildirimi geri çektiler arkadaşlar. Ya ben eminim ki yani bu sıkıntı bu yaz dönemi boyunca ben çekeceğim. Yani benim yaz döneminde arkadaşlar, yani kafamda çok güzel planlar vardı. Yani beraber canlı yayın yapmayı düşünmüştüm. Farklı oyunlar oynamayı düşünmüştüm. Yani böyle hikayeli oyunlar canlı yayında. Onları düşünmüştüm. Yani benim kanalda çok videosu yok. Bir veya iki tane video var arkadaşlar. Uzun videodan bahsediyorum PUBG ile alakalı. Yani PUBG yayında oynamayı düşünmüştüm. Steam PUBG tabi. Mobil PUBG değil. Yani shorts videoları mevcut zaten kanalda. Canım sıkıldıkça kardeşimle beraber şey oynuyoruz biz. PUBG oynuyoruz. Yani stres atmak için oynuyoruz. Bazen hile gelip bizi tamamen strese soktuğu da oluyor da artık onu geçiyoruz. Ona yapacak bir şey yok. Yani kafamda ya çok güzel planlar vardı işte. Bu nalet olası internet, yani bütün hevesimi arkadaşlar kırdı geçirdi. Bana bayağı bir sıkıntı yarattı. Ve hala da yaratmaya devam ediyor. Ha ben bak şeyden bahsediyordum, orayı söylemedim, dur orayı da anlatayım bir saniye. Hani bu Y arkadaşlar bize bildirmişti ya, pardon bizim X'e bildirmişti. Emre'nin hızı yüksek hızdan kaynaklı interneti kopuyor. O yüzden düşükte kullanması gerekiyor demişti ya. Ben yine dediklerini yaptım. Yani onların dediklerini yapmayıp, yani tamam sen bizi dinlemedin, hızı düşürmedin. Senin internetin bu yüzden kopuyor dedirtmemek için o düşürdükleri hızı arkadaşlar, yani ortalama bir haftaya yakın kullandım ben. Aynı gün arıza kaydı tekrar açmıştım dedim ya, hız düşük diye, kopuyor diye, düşük dedi. Yani birkaç gün daha kullanın. Yani bu hız işleminin diyorlar oturması yani 24 saati bulabiliyor. Bazen de işte şeyi bulabiliyor diyorlar. Yani ne kadar doğru söylüyorlar bilmiyorum ama işte o şekilde anlatınca
Ben kabul edip bir hafta kullandım arkadaşlar. Yani bir haftada bilmiyorum da yani 100 defadan fazla kopmuştur ya. Bir haftalık süreçte. Sonra ben tekrar aradım bu X'i. Yani arıza kaydı açtım işte. Dedim ki X, bak dedim, siz bana böyle böyle dediniz. İnternetin kopmayacak dediniz. Y size böyle demiş ama dedim. O Y'nin çalışanları işin basitine kaçıp tek bildikleri çözüp hız düşürmekle alakalı işin asıl meselesine odaklanmıyorlar dedim. Tekrardan arkadaşlar hızımı yükselttim yani. İnternet kopsa da arkadaşlar, yani bu hız 50'de de kopuyor. Benim kullandığım 75'te de kopuyor. Yani mantık olarak şöyle düşündüğünüz zaman, yani her ikisinde de bu kopmayı yaşayacaksam ben neden hızlı sistemde kullanmayayım? Çünkü yani bu kopmalar bazen 10 dakika içerisinde 3 kere kopuyor ama sonraki 1 saat 2 saat hiç kopmuyor. O aradaki 1-2 saatte ben 14 megabitle çok daha fazla hızlı yüklüyorum. Ve iş süremi kısaltıyor. Ve ben o X'e hızımı tekrar yükselttirdim. Bu şekilde ayarlattırdım. Şimdi şöyle bir şey yapıyorlar arkadaşlar. Hızınızı ayarladık diyorlar. Arıza kaydını kapatmayı onayınıza sunuyoruz diyorlar. Arıza kaydında arkadaşlar şöyle bir sistem var X'te. Siz onay vermeden arıza kaydını kapatamıyorlar. Ben sürekli söylüyorum zaten görüştüğüm temsilcilerle. Arıza kaydını kapatmayın, beni sürekli bilgilendirin diyorum. Arada birkaç tane böyle çıkıyor. Arıza kaydını kapatıp sizin onayınıza sunuyorlar. Sizin de 48 saatlik bir onaylama şeyiniz var. Süreniz var. Ben o 48 saati bekliyorum arkadaşlar. 48 saat tam dolacağı gün, böyle 45. saatte falan diyorum ki benim sorunum devam ediyor. Dur abi, dur. Nereye gidiyorsun? Dur. Şöyle biraz geri gel. Tam 45. saat o civarlarda diyorum ki benim sorunum çözülmedi. Tekrardan bir arıza kaydı daha yapıştırıyorum arkadaşlar. Ondan sonra onu kapatıyorlar. Bu sefer komple kapatıyorlar. Ben tekrar bir arıza kaydı daha yapıştırıyorum. Açıyorum. Onlar arıza kaydı kapattıkça ben arıza kaydı açıyorum. Yani bu işin peşini bırakırsanız, yani kendinizi hatırlatmazsanız sürekli bunu yaşarsınız. Çünkü çözmezler işi. Kendinizi hatırlatmanız lazım. Unutturmamanız lazım bu işte. Ya beni kara listeye alacaklar arkadaşlar, internet vermeyecekler bu gidişle, ya hiç video çekemeyeceğim, ya da durumu çözecekler yani. Bunun artık oluru kalmadı. Ben arıza kaydı açmaktan yoruldum. Muhtemelen onlar da benimle uğraşmaktan yoruldular. Ama yani bunun bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Çünkü ben yani faturalarımı aksatmadan, yani günü gününe ödüyorum her şeyi. Hepsini yapıyorum. Ama onlar bu sorunu çözemiyorlar. Tamam, yani sorun şey kaynaklı, Y kaynaklı, ama yani Y'de durumu çözmüyor ya. Hatta arkadaşlar ben bak şeyden, şimdi X diyeceğim de Twitter diyeyim daha anlaşılır olsun.
Twitter üzerinden arkadaşlar bu şeyin, şimdi Twitter'ın ismi X oldu ya. Şimdi orada farklı bir konuya değineceğim. Abi sen şurada 2 dakika dur. Twitter üzerinden arkadaşlar şeye e, ne denir ona? Yazdım. X'in şeyine, yönetim kurulu başkanına yazdım. Hem X'in destek hesabını etiketledim. Hem de bu şeyin X'in CEO'sunu etiketledim yani. Dedim durum bu. Kendi durumumu anlattım. Ben şey kullanıyorum. Pardon, X diyorum ya. Ben X kullanıyorum. Ama sorun Y kaynaklı dedim. Her şeyi anlattım. Beni aradılar Y'den. Y'nin müşteri temsilcisi beni aradı. Normalde diyor işte biz X kullanan kullanıcılara hizmet vermiyoruz diyor. Ama diyor sizin durumunuzdan kaynaklı bir de CEO'yu bildirdiğiniz için size hizmet veriyoruz diyor yani. Yani abi tamam, sen direkt bana hizmet vermiyorsun ama yani senin altyapını kullanıyor bu da. Oradan beni aradı. Ben her şeyi anlattım. Yani burada kablo hasarı var dedim. Benim gibi mahalledeki birçok kişi, arkadaşlarım vesaire bunu kullanamıyor dedim. Her şeyi anlattım. Bana dedikleri şu arkadaşlar. Biz şey olarak Y olarak diyor, hasar gören bölgeler önceliğimiz değil. Bunu bana açık açık söylüyor. Bizim önceliğimiz diyor hiç internet olmayan yerlere internet götürmek diyor amacımız. Abi tamam da burada hasar görmüş burası. Senin burada, tamam, benim bulunduğum yer şey değil. Atıyorum. Benim bulunduğum yeri de geçtim abi şimdi. Eee, İstanbul'da bir yerde oturuyorsun veya farklı bir yerde. Ya küçücük bir yerde oturuyorsun. İlçede oturuyorsun. Küçücük bir ilçede oturduğunu varsayalım. Senin burada atıyorum işte yani binlerce kullanıcın olabilir. Yüzlerce kullanıcın olabilir. Sen onlara hizmet vermiyorsun. Hasarlı bölgeyi düzeltmiyorsun. Ama hiç internet olmayan bir bölgeye internet götürmeye çalışıyorsun. Ve orada yani bu internet hizmetini herkes alacak mı yani? Kullanıcı sayısına ulaşabilecek misin? Oraya yaptığın masrafa değecek mi? Onu düşünmeden yani senin elinde hazır müşteri potansiyeli var. Yani sen burayı yapmıyorsun. Gidip hiç internet olmayan bir yere götürüyorsun. Yani o kadar saçma şeyler var ki arkadaşlar. Yani o kadar şanssız biriyim ki ben. Yani bu kadar şeyi çekiyorum. Yani o kadar fazla şey var. Yani yaşadığım sıkıntı var ki. Şimdi hangi birisini sayayım diye düşünmek bile istemiyorum yani. O açıdan böyle bol şeyli, bol giydirmeli mi diyelim. Aslında çok giydirmedim de birazcık şey yaptık. Abi sen oradan dönemezsin ya. Bak, yapay zekanın da bu şeyi var. He, bir de orada başla değil mi? Benim paramı sömür. Şerefsiz. Lan dönemediğin zaman şöyle gel, geri gel. Sonra şu hamleyi yap, dön yani. Neden böyle saçma işlerle beni uğraştırıyorsun? Yani şanssız biri olarak arkadaşlar, dediğim gibi. Bak burada da şansım yok. Abi şöyle geri gel. Gel geri aslan yeğenim, dur. Tamam, şuradan yap.
Abi bitmedi senin işin. Dur. Abi sen burayı yapamayacaksın anlaşılan. Ben şurayı şöyle bir döndüreyim. Bu gerzek yapay zeka burayı yapamayacak. O açıdan ben şurayı bir şöyle döndüreyim. Sinirden ne anlattığımı da unuttum yine. Abi şurayı şöylece kapat. Gel abim. Abi şuradan devam et. Burayı hasat etmeye. Hasat etme neydi ya? Gübre yaptırmaya. Şimdi abi şöyle bir açalım. Şuradan bir fiyatlara bir bakmak istiyorum. Piyasaya. Şu ne ya abi acaba? Da fiyatı çok düşük ya. Geç. Kanola. Abi kanola Kasım'daymış. Biz soya fasulyesi ektik. Soya fasulyesi Temmuz'daymış tap noktası. Biz Şubat'tayız. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. Tamam. Bir tur daha ekeriz arkadaşlar biz. Şey olarak. Abi gel geri. Bir tur daha soya fasulyesi ektireyim ben. Abi gel şöyle. Muhtemelen arkadaşlar ben bunu şey yaparım. Kayıt dışı olarak şey yaparız. Abi açsana. Yaparız diyorum. Kayıt dışı olarak ben buradaki şeyi bir e, ekmeği şimdi başlatırım. Videoyu bitireceğim zaten şimdi. Kayıt dışı olarak şey yaparım. Büyütürüm. Daha sonrasında hasatını da yaparım. Bir sonraki bölümde muhtemelen satışını yaparız. Ne kadar çıkar, ne kadar şey olur. Ona o duruma göre bakarız. Hasat şeyini pardon. Hasat diyorum kafam karıştı. Satışını muhtemelen Temmuz ayına yetiştiririm diye düşünüyorum yani. Hatta yetişir diye düşünüyorum daha doğrusu. Onu da bir sonraki bölümde şey yaparız. Şimdi siz bu videoyu arkadaşlar bir aksilik olmazsa hafta sonu yani cumartesi günü izlemiş olacaksınız. Muhtemelen yeni videoyu da ya pazartesi gününe yayınlarım veya salı gününe yayınlarım arkadaşlar. Şeyin videosunu yani. Yeni farming videosunu o gün yayınlayabilirim. Duruma göre araya belki böyle çerezlik birkaç oyun yeni oyun çıkarsa onlardan böyle aparatif olarak sunabiliriz. Veya duruma göre bakacağız artık. Onları ayarlamaya çalışacağım arkadaşlar. Yine video uzun olmasın dediğim halde 40 dakikayı geçtik veya şey oldu. 40 dakika civarı oldu. Çünkü işte telefonla konuştuğum bölüm vesaire derken arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyorum. Şu arkadaş burayı eksin. Şu diğer arkadaş da orayı gübrelesin. Dediğim gibi ben bunları büyütürüm. Hasatını da yaparım. Bir sonraki bölümde de satışıyla beraber videoya başlarız diye düşünerek videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşürüz. Hoşça kalın.